Kuşkusuz dalgınlıkla yapılan bir eylemi betimlemekle, dikkatle ya da ustalıkla bir amaç olarak ortaya konan, fizyolojik olarak aynı yapıdaki bir eylemi betimlemek arasındaki araştırmamız bakımından ciddi farklılıklar vardır. Ancak betimlemedeki bu tür farklılıklar açık eyleme gizli bir ön dayanak oluşturan gölge bir eylemin varlığını ya da yokluğunu öngörmez. Öncelikle incelemek için seçilecek zihinsel davranış kavramları zeka soyadı altında toplanan kavramlar ailesine ait olacaklardır. Bu aileden oldukça belirleyici olan bazı sıfatlar şunlardır: zeki, dikkatli, yöntemli, keşfedici, önemli, önlemli, gözü açık, mantıklı, nükteli, gözlemci, eleştirici, deneyici, anlayışlı, hünerli, adaletli, vicdanlı gibi. Bir insan zekaca yetersiz olduğu zaman ise aptal olarak ya da daha belirleyici bir şekilde alık, budala, dikkatsiz, dağınık, ağır, mantıksız, basit, akılsız, bilgisiz, basiretsiz gibi sıfatlarla nitelenme yoluna gidilir. Daha işin başında aptallık ile bilgisizliğin aynı şey, aynı türden olmadığı dikkat etmek çok büyük bir önem taşımaktadır. Budalıkla iyi bilgi taşıyıcı olma arasında bir uyuşmazlık yoktur. Bir kişinin olayları açıklamak için anlayışı yeterli olmadığı halde kanıt toplamak için iyi koku alan bir burnu olabilir. Zeki olmak ile bilgi sahibi olmak arasındaki ayrımı ortaya koymanın önemi, sıradan insanlar kadar filozofların büyük bir kısmının da zihinsel davranışın özü olarak ussal işlemleri gösterme eğiliminde olmalarından kaynaklanmaktadır. Böylece geri kalan tüm öteki zihinsel davranış kavramlarını bilgi, bilme kavramlarının çerçevesi içine alarak tanımlamaya çalışırlar. Yani onlara göre zihinlerin birincil işlemi sorulara verilecek yanıtları bulmaktır. Öteki işlemler ise sadece kabul edilen doğrulukların ve bu doğruluklardan sapmaların uygulamalarından ibarettir. Ölümsüzlüğün ruhun kuramsallaştıran kısmı için saklandığına yönelik Yunan düşüncesi Hristiyanlık tarafından gözden düşürülmüş ama yok edilmemiştir. Us ya da kişilerin ussal güç ve eğilimlerinden söz ettiğimiz zaman kuram oluşturmaya yarayan çok özel bir işlem sınıfını göz önüne almış oluyoruz. Bu işlemlerin amacı önermelerin ya da olguların doğru bilgisidir. Matematik ve doğa bilimleri insan usunun model kurgularıdır. İlk çağ kuramcıları kuramsal bilim ve disiplinlerin temelini oluşturma konusunda kafa patlatmışlar, bu bilimlerin büyümesine yardımcı olmuş ve tanıklık etmişlerdir. Onlarda böyle bir kuram geliştirme kapasitesi insanın hayvana, uygar insanın barbara ve hatta ilahi usun insan usuna olan üstünlüğü şeklinde zaten vardı. Onlar böylece doğruların bilgisine sahip olma kapasitesi insan usunun dağarını tanımlar fikrini miras bıraktılar. Öteki insansal güçler doğru önermelerin us yoluyla kavranışına herhangi bir katkı sağladıkları gösterilebilirse ancak o zaman zihinsel olarak sınıflanma hakkına sahip olurlar. Ussal olmak doğrulukları ve onlar arasındaki bağlantıları tanımak ve bilebilmektir. Ussal bir şekilde davranmak da birisinin kuramsal olmayan eğilimlerini yaşama ilkesi ile ilgili doğrulukların algılanması aracılığıyla kontrol edebilmesidir. Oysa bu bölümün ana tezi doğrudan doğruya zihin niteliklerini gösteren pek çok etkinlik olduğunu ama bunların ne kendilerinin ussal işlemler olduğunu ne de ussal işlemlerin etkileri olduğunu göstermektedir. Zekice uygulama kuramın üvey çocuğu değildir. Tersine kuram oluşturma da tüm öteki zihinsel işlemler arasında yer alan bir uygulamadır. Ve o da zekice ya da aptalca olabilir. Zekayı doğruların kavranışı terimleri içinde tanımlamaya çalışan ussalcı kuramın neden böyle bir yol tuttuğunu daha işin başında açıklayarak düzeltmenin bir başka önemli nedeni de şudur. Kuram oluşturma tüm insanların normal olarak sessizlik içinde gerçekleştirmeye çalıştıkları bir etkinliktir. Onlar oluşturdukları kuramları tümcelerle ifade ederler. Ama çoğu zaman bu tümceleri yüksek sesle dile getiremezler. Kendi kendilerine içlerinden sessiz olarak ifade ederler. Ya da düşüncelerini diyagramlar ve resimler halinde formüle ederler. Ama bunları daima kağıt üzerinde düzenleyebilirler. Burada kendi zihinlerinin gözleriyle görürler. Bizim çoğumuzun günlük düşünceleri içsel monolog ya da sessiz konuşmalar halinde gerçekleşir. Genellikle bunlara görsel imgelerin içsel sinematograf bir gösterisi de eşlik eder. Sessizlik içinde kendi kendine konuşmanın bu hilesi hiçbir çaba harcamaksızın kolayca sağlanan bir şey değildir. Onu edinmemizin uygun koşulu daha önceden yüksek sesle zekice konuşmayı öğrenmiş olmamıza ve öteki insanların bu şekilde konuşmasını işitmiş ve anlamış olmamıza bağlıdır. Düşünmelerimizi kendimize saklamak karmaşık bir kazanılmışlıktır.
Orta Çağ'a gelinceye dek insanlar ses çıkarmadan okumayı öğrenebilmiş değillerdi. Aynı şekilde bir çocuk da önce yüksek sesle okumayı öğrenir, ondan sonra sessiz okumaya geçer. Yine önce yüksek sesle gevezelik ederken daha sonra kendi kendine içten verip veriştirmeyi öğrenir. Ancak pek çok kuramcı bizlerin sessizlik içinde düşünmeyi öğrenmiş olmamızı düşüncenin temel özelliği sanmışlardır. Platon düşünme esnasında ruh kendi kendisiyle konuşmaktadır der. Ama sessizlik çoğu zaman uygun olmasına karşın bir alıcıya doğru konuşmanın sınırı olarak hiç de özsel bir şey değildir. Kuram oluşturma zihinlerin birincil etkinliğidir. Kuram oluşturma özsel olarak özel, sessiz ve içsel bir işlemdir şeklindeki bu iki kabulün birleşimi makinedeki hayalet dogmasının ana kaynaklarından birisi olarak karşımıza çıkarılır. İnsanlar zihinlerini, gizli düşüncelerini ortaya koydukları yerlerle özdeşleştirme eğilimi gösterirler. Ve hatta onları kendimize saklamanın özel hilesini nasıl ortaya koyduğumuzu düşünmek yerine düşüncelerimizi nasıl oluşturduğumuz ile ilgili öznel bir gizem bulunduğuna inanmaya başlarlar. Bir kişi zeki, aptal, basiretli, basiretsiz gibi zeka sıfatlarından biri ya da öteki ile nitelendiği zaman bu niteleme onun bu ya da şu doğruluğunun bilgisine sahip olduğunu ya da sahip olmadığını içermez. Ancak belirli türden şeyleri yapabilme yeteneğini ya da yeteneksizliğini anlatır. Kuramcılar genelde kuramlarının kaynağını, yapısını ve geçerliliğini araştırma görevine kendilerini o denli kaptırmıştır ki birisi görevlerin nasıl yapması gerektiğini nasıl bilebilir sorusunun yanıtı bunların çoğunun hemen hemen bilmediğini düşünmekten kendimizi alamayız. Oysa günlük yaşamda tam tersine biz insanların bir iş yapmadaki uzmanlıkları ile onların bilgi dağarındaki bilgilerden çok daha fazla ilgiliyizdir. Gerçekten onların entelektüel üstünlükleri ve yetersizlikleriyle ilgilendiğimiz zaman bile biz onların bilgi stokları ile bu bilgilerin kendilerini keşfetme kapasiteleri ve onları ortaya çıkarıp düzenleme yetenekleriyle ilgilendiğimizden daha az ilgiliyizdir. Biz sık sık birisinin bir konu ile ilgili bilgisizliğine üzülürüz. Oysa bu bilgisizlik onun aptallığının bir sonucu olabilir. Nasıl bilme ile neyi bilme arasında belirli uzaklaşmalar olduğu kadar bazı paralellikler de vardır. Biz bir bilgiyi öğrenmek kadar bir müzik aletini çalmayı öğrenmekten de söz ederiz. Bir şeyin olup olmadığı kadar nasıl olduğu da nasıl yapıldığında merak ederiz. Öte yandan biz bir kişinin nasıl inandığından, nasıl düşündüğünden asla söz etmeyiz. İnsanların şaka yapmayı, gramere uygun konuşmayı, satranç oynamayı, balık tutmayı ya da savunma yapmayı nasıl bildiğiyle ilgili açıklamalarımız neyi içerir? Bu sorunun yanıtı büyük ölçüde şöyledir. Onlar bu işlemleri gerçekleştirirken bunları iyi, doğru bir şekilde ya da etkili bir şekilde ya da başarılı bir şekilde yapmaya çalışırlar. Onların performansları belli standartlara ya da belirli bir ölçüde uygunluk taşır. Ama bu da yeterli değildir. Ayarlanmış saat zamanı doğru gösterir. İyi alıştırma yapmış sirk hayvanı hünerlerini kusursuzca ortaya koyar. Ancak biz onları henüz zeki diyemeyiz. Biz bu başlığı edimlerinden sorumlu olan kişiler için kullanırız. Zeki olmak salt ölçüde uygun olanı yapmak değildir. Ama aynı zamanda onu geliştirerek uygulamaktır. Birinin eylemlerini düzenlemesi sadece iyi düzenlenmiş olması anlamına gelmez. Bir bireyin edinimi eğer o işlemlerde hatalarını görmeye ve düzeltmeye ve başarılarını geliştirerek tekrarlamaya hazır ise ancak o zaman ustalıklı ya da dikkatli olarak betimlenmeye hak kazanır. O yapılması gerekenleri doğru bir şekilde yapmaya çalışırken ölçütü eleştirel bir şekilde uygulamaktadır. Şu halde bir eylemin zekayı sergilediğini söyleyebilmemiz ancak ve ancak kişinin yaptığı işi ve onu yaparken düşünüyor olmasına bağlıdır. Ve yaptığı şeyi düşünme öyle bir şeydir ki eğer ne yapıyor olduğunu düşünmeseydi eylemi bu denli iyi yapamayacaktı. İşte bu nokta bazen ussalcı söylencenin lehinde bir kanıt olarak gösterilir. Bu söylencenin şampiyonları zeki edim kurallarının bilgisini ya da ölçütün uygulanışını içerir varsayımını kanıt göstererek nasıl bilmeyi neyi bilmenin içinde eritmeye çalışır. Bundan çıkan sonuç şudur. Zeki olarak karakterize edilen işlem bu kuralların ya da ölçütün ussal bilinişi tarafından sonuç olarak ortaya konmuş olur. Yani kişi önce bir şeyin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili belirli önermeleri, emir ya da düzenleyici önermeler, içsel bir süreç olarak kendi kendisini ifade etmektedir. Ancak ondan sonra performansını bu kuralların bilgisine uygun olarak gerçekleştirebilir. O uygulamaya geçmeden önce kendi kendisine vaaz vermelidir. Şef yemeği pişirmeden önce onun tertibini içinden ezbere okumalıdır. Kahramanımız boğulmakta olan kişiyi kurtarmak için
denize atlamadan önce bu konudaki uygun ahlaksal emri kendi içsel kulağına fısıldamalıdır. Satranç oyuncusu doğru ve hünerli hamleleri yapmadan önce oyunun tüm geçerli kurallarını ve taktik bilgilerini kafasının içinden hızla geçirmelidir. Söylenceye göre yapılan şeyi düşünerek bir şeyi yapmak daima iki şey yapmaktır. Yani önceden belirli uygun önermeleri ya da reçeteleri düşünmek, daha sonra önermelerin ya da reçetelerin emrettiği şeyi uygulamak. Kuşkusuz davranışta bulunmadan önce biz çoğunlukla salt düşünmeyiz ama tam da eylemin gerektirdiği şeyi düşünürüz. Satranç oyuncusunun harekete geçmeden önce atılımlarını planladığı bazı anlara gereksinimi olabilir. Ancak tüm zeki edinimin uygun önermelerin düşünülmesi tarafından yönlendirilmeye gereksinimi olduğu genel savı anlamsız bir kısır döngüye dönüşür. O hatır için kabul edilse bile çoğu zaman gereksinim duyulan bu düşünme o denli hızlıdır ki kişi tarafından pek belirtilmeyen bir tarzda gerçekleştirmiş olur. Şu halde ussalcı öğretinin anlamsız olduğunu nitelediğimiz zaman ortada düşünme ve uygulama şeklinde ikili bir işlemin bulunmadığını kanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim. İçinde zekanın yer aldığı pek çok işlem sınıfı vardır. Ama bunların kuralları ve ölçütleri formülize edilmiş değildir. Nükteci kişi şakalarını ortaya koymak için başvurduğu kuralları söylemesi istendiği zaman yanıt veremeyecektir. O iyi şakaların nasıl yapılacağını, kötü olanlardan nasıl sakınılacağını çok iyi bilir. Ama onlar için bize ya da kendisine bir reçete vermez. Nükteci uygulama kuramının bir emir eri olmaktan çıkar. Estetik beğeninin, dokunsal algının ve buluş tekniğinin kanonları aynı şekilde bu ayrıcalıkların zekice uygulanmasına bir engel oluşturmaksızın ortaya konulmuş olarak kalır. Doğru düşünmenin kuralları ilk kez Aristoteles tarafından belirtilmişti. Ancak insanlar onun derslerini öğrenmeden önce de hataların nasıl ortaya çıkaracaklarını ve onlardan nasıl ders alınacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Aristoteles'ten önce de sonra da insanlar doğallıkla kurallarına içsel bir başvuru yapmaksızın bu savurmalarını yönlendirmekte, yönetmekte ve yine bu savurmalardan önce herhangi bir plan yapmamaktadırlar. Gerçekten eğer düşünmeden önce ne düşüneceklerini planlamış olsalardı asla düşünemezlerdi. Çünkü bu planlamanın kendisi planlanmamış olan olmalıydı. Etkili uygulama kendisinin kuramından daha önce gelir. Çünkü Aristoteles de diğerleri gibi kendini bazen zekice bazen aptalca akıl yürütürken bulmuştur. Bundan dolayı insanlar nasıl uygulamada bulunacakları ile ilgili bazı önermeleri ortaya koymadıkları zaman bile bazı işlemleri zekice uygulamaları olanaklıdır. Bazı zeki edimler onların içinde uygulanan kuralların herhangi bir önce gelen kabulü tarafından denetlenmemektedirler. Önermelerin kabulü kendisini daha az ya da daha çok zeki olabilen, daha az ya da daha çok aptalca olabilen bir işlemin uygulanışıdır. Ama eğer zekice uygulanan herhangi bir uygulama için daha önceki kuramsal işlem önce yerine getirilmelidir diye ısrar edilirse o zaman içine düşülen döngüyü kırmak mantıksal bir olanaksızlık haline gelir. Bu geriye gidişin ortaya çıktığı bazı dikkat çeken kuralları ele alalım. Söylenceye göre bir kişi her zaman zekice herhangi bir şey yapsa bu pratik soruna uygun kabul edilen düzenleyici bir önermenin bir başka içsel eylemi tarafından başlatılmakta ve yönlendirilmektedir. Peki ama var olan binlercesi içinde bu kuralın uygun olduğunu kişiye düşündüren şey nedir? Diye kahramanımız kendisini bir yemek pişirme reçetesini ya da mantık kuralını aklına getirirken bulmasın. Belki o bunu yapar. Ama o zaman onun ussal ilerleyişi anlamlı değil, aptalca olur. Uygun olanı çekip çıkarmak ve uygun olmayanı öngörmemek. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Kahramanımız zeki olmak için nasıl davranacağı ile ilgili düşünmelerinde ilkin nasıl en iyi düşünüleceğini düşünmelidir. Oysa bu geri gidişin sonsuzluğu, uygunluk ölçütünün uygulanışı, bu ölçütü düşünmenin bir sürecinin ortaya çıkmasını içermediğini kanıtlamış olur. İkinci olarak ussal bir şekilde davranıldığını farz edelim. Önce böyle davranmak için nedeni iyice zihnimizde tartmalıyız. Benim eylemimin denge düşüncesi özel duruma kuralın uygun bir uygulamasını nasıl gerçekleştireceğiz? Çünkü kural ya da ölçüt kaçınılmaz olarak bir genelliğin ifadesidir. O özel işlemlerin her ayrıntısına uygun düşecek özellikleri isimleştirmez. Bir kez daha açıkça ifade etmek gerekirse aptal değil zeki olmalıyım. Ama bu zekanın kendisini herhangi bir genel ilkenin ussal kabulünün bir ürünü olamaz. Kuralların nasıl uygulanacağını bilmek bunların kabulüne geri götürülemez ya da onların kabulünden türetilemez.
Oldukça genel bir anlatımla ustalcı söylence tarafından ortaya konan anlamsız sav şöyle özetlenebilir. Zeka başlığı altına nitelenen herhangi bir edim, ne yapılacağını planlayan daha önceki içsel, ussal bir işlemden gelmelidir. Ama ne yapılacağını planlayan böyle bir sürece geri gidersek, o zaman eğer aptalsak planımız da aptalca olacak. Eğer zekiysek planımız da zekice olacaktır. Ayrıca zekice plan yapıp aptalca uygulamak da mümkündür. Kurallarımızla pratiğimizde alay edebiliriz. Bundan dolayı bizim ussal planlama sürecimiz zeka ile ilgili başlığını plan yapmayı planlayan bir başka içsel süreçten elde etmelidir. Böylece geriye gidiş bitimsizdir. Bu da teoriyi anlamsızlığa indirger. Yani bir operasyon için zeki olmak daha önceki ussal bir işlem tarafından yönlendirilmelidir. Böyle geriye gidiş bitimsizdir. Bu da teoriyi anlamsızlığa indirger. Yani bir operasyon için zeki olmak daha önceki ussal bir işlem tarafından yönlendirilmelidir. Yaklaşımı anlamsızlığa geri götürmüş olur. Zeki olanı aptalca işlemlerden ayırt eden şey onların başlangıçtaki mirası değil, sadece onların uygulanış şeklidir. Bu pratik edimler için olduğu kadar ussal edimler için de geçerlidir. Zeki olmak, ussal olmak terimleri içinde ya da nasılı bilmek, neyi bilmek terimleri içinde kalarak tanımlanamaz. Ne yapıyor olduğumu düşünmek, hem yaptığımı düşünmek hem de onu yapıyor olmak gibi ikili bir işlem değildir. Ben bir şeyi zeki bir şekilde yaparken, yani yaptığım şeyi düşünerek yaparken iki değil tek bir şey yapıyorum. Benim edimim özel bir takım öncüllere göre değil, özel iş görme sürecine ya da tarzına sahiptir.